Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Görüntüsüyle, gözle, tadıyla damaklara hitap eden pamuk yumuşaklığında harika poğaçalar yaptım. Görüntüsü bu şekilde. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayamı ilave ediyorum. Şekerimin ve mayamın erimesi için güzelce karıştırıyorum. Bu tür poğaçalarda sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Güzelce karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için toplamda 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın tekinin sarısını üzeri için ayırdım. Şansımdan yumurtalarım çift sarılı çıktı arkadaşlar. Yumurtaların sarısını görünce 4 adet yumurta kullandığım düşünülmesin lütfen. O yüzden üzerine basa basa söylüyorum. Yumurtalarım çift sarılı çıktığı için bu şekilde 2 adet yumurta sarısını üzeri için ayırdım. Yani toplamda 2 adet yumurta kullandım. Güzelce karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimi unumu kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. 5 su bardağı unumu ilave ettim. Spatuladan yardım alarak güzelce karıştırdım. Karıştırmış olduğum hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Kenara ayırmış olduğum yarım su bardağı undan yardım alarak güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Tam da bu esnada unutmuş olduğum tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım arkadaşlar. Tekrardan hamurumu güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlarken 5 su bardağı un kullanmışım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında hamurum yarım su bardağı un almadı. Dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterelim lütfen unumuzu. Çok sert bir hamur olmaması için. Evet, tekrardan çay bardağının dibinde kalan sıvı yağımı ekledim. Tekrardan güzelce yoğuruyorum hamurumu. Görüyorsunuz, gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Tekrardan çay bardağımın dibinde kalan birkaç damla yağımı da ilave ediyorum üzerinin kurumaması için. Ağzını kapatıp oda sıcaklığında hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet, yarım saat 40 dakikanın sonunda hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde 2 katı büyüklüğüne çıktı. Hamurumun hava kabarcıklarını alıyorum bu şekilde, içerisinde maya kokusu kalmaması için. Güzelce toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturacağım. Toplamda ben 12 adet beze oluşturdum. Siz yine göz zevkinize göre küçük ya da daha büyük bezeler tutabilirsiniz. Evet, hamurum çok yumuşak bir kıvamda olduğu için bu şekilde undan yardım alarak tezgahıma alıyorum. Tekrardan şöyle güzelce bir toparladıktan sonra gelişi güzel parçalar haline kesip 12 adet beze oluşturuyorum. Hamurumu beze oluşturduktan sonra tekrardan bekletmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduğum bezeleri göz kararı açıyorum. Ben içerisi için kaşar peynir kullandım. Siz dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Hamurumun içerisine kaşar peynirimden bir avuç olacak şekilde aldım. Ve şekilde görüldüğü gibi şekillendirip tepsime yerleştiriyorum. Öncelikle böyle üçgen formu veriyorum. Sonrasında kenarlarını kesip üzerine süsler oluşturuyorum. Yapmış olduğum poğaçalarımı tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum.
Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 3 tanesinin ortasını açık bıraktım. O şekilde de çok güzel oluyor. Onu size göstermek istedim. Gerçekten tadı, görüntüsü, kıvamı inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, anlayabilmeniz adına tekrar gösteriyorum. Gerçekten görüntüsü harika oldu. Bu şekilde üçgen formlar veriyoruz. Kenarlarını makasla kesip şekilde görüldüğü gibi şekillendirip tepsimize yerleştiriyoruz. Tekrardan tepsi mayası aldırmadım arkadaşlar. Biraz bu şekilde uğraştığım için poğaçalarımın hepsini yapıp bitene kadar gerçekten çok güzel bir şekilde tepsi mayası aldılar. O yüzden tekrardan tepsi mayası aldırma gereği duymadım. Poğaçalarımızın ortasını tamamen kapatabileceğiniz gibi bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz arkadaşlar. Açık kalan yerinden kaşar peynir çıkıyor. Gerçekten o şekilde de çok güzel oluyor. Tekrardan yakın çekimde göstermek istediğim anlayabilmeniz adına. Videom çok uzun oldu biliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Evet, bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının üzerine aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Güzelce çırpmış olduğum yumurta sarılarını poğaçamın üzerine sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı açtım. 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. Benim poğaçalarım 200 derece fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Başta da söylediğim gibi 2 adet yumurta kullandık. Benim yumurtalarım çift sarılı çıktığı için 2 adet yumurta sarısı kullandım. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Evet, yumurta sarılarını sürmüş olduğum poğaçamın üzerine bu şekilde susam serpiştiriyorum. Siz dilerseniz çörek otu ya da haşhaşta kullanabilirsiniz. Gerçekten her haliyle mükemmel oluyor. Bu şekilde susamla süslemiş olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Şu şekilde ortaları açık olan poğaçamı göstermek istiyorum. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Yani bu poğaçalarımızın ortasını açıkta yapabilirsiniz, kapalı da yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir tarif oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Poğaçalarımızı hemen pişirip tüketebileceğiniz gibi soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırıp dilediğiniz zaman çıkarıp taze yapılmış gibi ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.